Selam dostum, merhaba. Nasılsın? Umarım her şey yolunda gidiyordur senin için. Bugün Diyojen sendromunu konuşmayı düşünüyorum. Diyojen sendromu, daha doğrusu şöyle bir şey söyleyeyim. Diyojen ve Diyojen gibi bir takım sendromları konuşmaktan yanayım yakın zamanda. Çünkü adlarını bilmediğimiz bir takım sendromlara sahip insanlarımız var ve biz onları toplumun birazcık dışına itmekten yanayız. Birazcık belki korktuğumuz için, biraz belki çekindiğimiz için, nasıl yardım edeceğimizi de bilmediğimiz için olabilir. O yüzden ben o sendromlara tek tek değinip, o sendromları açıklayıp, o tarz insanlara da en azından gördüğümüzde, yaşadığımızda yardım edebilelim diye bilgilendirmek istiyorum. Diyojen sendromu adını Kinik felsefe öncüsü Diyojen'den almıştır. Diyojen sendromuna sahip kişiler asosyal yapıdadırlar. Yani aslında bir takım ilkeleri yok sayan yapıdadırlar ve sosyokültürel durumları da oldukça yüksektir gerçekten. Diyojen'i eğer araştırırsanız, Diyojen'in hayatını araştırırsanız, felsefelerini okursanız ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Diyojen sendromuna sahip kişiler toplumun birazcık dışına itilirler. Çünkü neden? Dediğim gibi bir takım ilkeleri yok sayarlar. Yani sokak ortasında yatıp kalkmak, çöp toplamak, çöp biriktirmek, ilkeleri yok saymak, bu tarz davranışlara sahiptirler. Buna sebep olan şey nedir derseniz, bunun en önemli sebebi yaşlılık ve yalnız kalma korkusudur. Yaşlılık ve yalnız kalma korkusu tek sebep değildir tabii ki. Buna bir takım psikiyatrik sebepler de eşlik edebilirler. İşte şizofreni gibi ya da nöropsikiyatrik sebepler olabilir ya da nöroloji problemleri olabilir. Beyin tümörü gibi, şizofreni gibi, bunama gibi, bunun gibi birçok problem Diyojen sendromuna eşlik eder. Genelde bazen televizyonlara çıkarlar ve görürüz işte yaşlı bir öğretmen ya da yaşlı bir avukat ya da yaşlı bir doktor işte evinin bodrum katında çok fazla çöp biriktirerek işte kokudan durulmaz halde işte yanına yaklaşamıyoruz, bağırıyor, çağırıyor gibi birçok kez haberlere konu olmuştur ve izlemişsinizdir, görmüşsünüzdür. Genelde toplum onları bu sebepten dolayı da biraz iteklemek zorunda kalırlar. Çünkü dediğim gibi herhangi bir kuralları olmadığı için, yani onlar için sokakta yatmanın bir problemi yok, bu normal olan, çünkü bir takım ilkeleri yok saymak var orada. Medeniyeti yok saymak var aslında bir yerde. Böyle olduğu için de ne yapıyoruz? Tabii ki hem yardım etmek istiyoruz hem de birazcık çekiniyoruz Diyojen sendromu yaşayan insanlar için. Ve geneli tırnak içerisinde yaşlı insanlardır. Çünkü dediğim gibi zaten sebebi yaşlılık ve yalnız kalma korkusuyla daha da diyojenik bir hale almaya başlar kişi. Böyle insanları gördüğümüz zaman yapabileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi tartışmak, kendi doğrunuzu ona yüklemeye çalışmak olmamalı. Hadi gel çöpünü atayım, sana yardım edeyim, temizleyeyim gibi bir şey olmamalı. Çünkü ona göre o zaten doğru olanı yaşıyor ve yapıyor. Ona göre doğru olan orada o çöpler mutlaka işe yarayıcıdır. O pisliğin mutlaka bir anlamı vardır ve dediğim gibi sosyokültürel seviyeleri zaten yüksek olduğu için bir takım konuları da sana yardım edeyimle ya da tartışarak karşı tarafla çözemezsiniz. O yüzden böyle durumlarda Diyojen rahatsızlığına sahip birini görürseniz, gördünüz, sokakta yatıyor, kalkıyor. Bu demek değil bu kişi dilenci, bu demek değil bu kişi çöp toplayıcısı, bu demek değil bu kişi hırsız, suçlu. Yani etiketlemeden önce mutlaka bu takım sendromları bilirseniz eğer ve birazcık eğer iletişim kurabiliyorsanız kendisiyle, eğer hissederseniz o sosyokültürel seviyeyi, olaylara bakış açısını, değerlendirmesini, üslubunu, konuşma tarzını, hayata bakış açısını, penceresini, objektifliğini eğer görürseniz mutlaka yapmanız gereken şey bir medikal tedaviye yönlendirmek, bir psikiyatri tedavisine yönlendirmek. En büyük yardım bu olacaktır. Çünkü genelde bizim insanımızda şey var. Yardım edelim ama nasıl yardım edelim? İşte senin çöpünü atayım, onu yapayım, bunu. Bu onların özgürlük alanına fazlasıyla bir müdahale demek ve rahatsız edici. Özellikle Diyojen sendromuna sahip insanlar için oldukça rahatsız edici. Asosyal yapıdadırlar dedim. Evet, ciddi anlamda asosyal yapıdadırlar. Etrafında hemen hemen hiç kimseyi istemezler. Kalabalık istemezler, insan istemezler. En önemlisi yakın insanlarını da istemezler. Yani
evladıdır, çocuğudur, ailesidir, akrabasıdır. Yakınlık derecesini pek sevmezler, istemezler. Yakın olunmasından da hoşlanmazlar ve mümkün olduğu sürece biz de yakın olmak istemedikleri için onlara yakın olacak insanlarla çok karşılaştırmaktan yana da değiliz aslında. Ama dediğim gibi yardım etmek istiyorsak da mutlaka bunu bilmemizde bir etken bizim için. Bilirsek eğer sendromu yardım edebiliriz. Bu hastalık beynin frontal lobunda gerçekleşen bir hastalık. Beynin frontal lobunda gerçekleştiği için aslında sadece psikiyatrik bir müdahale değil, tabii nörolojik bir müdahale de gerekiyor bu anlamda karşı tarafa. O yüzden eğer böyle bir şeyle karşılaşırsak mutlaka hem psikiyatrik hem nörolojik ve uygun medikal bir tedaviye yönlendirmeli. En önemlisi, benim en çok hassas olduğum o konuda şu: toplumdan dışlanmamalı. Genelde Diyojen'e sahip olan kişiler, yaşlılar, insanlar toplumdan dışlanıyorlar. Bu tarzlarından dolayı toplumdan dışlanıyorlar. Yani o çok pis, çöp topluyor, işte yanına yaklaşılmaz tarzında bir takım söylemleri oluyor insanların. Tırnak içinde kendisi olarak, yani kendi penceresinden baktığında kişi haklı olabilir, yaklaşmak istemiyor olabilir. Hijyenik olarak evet bir takım sıkıntılar olabilir. Fakat Diyojen sendromu yaşıyorsa kişi bu anlamda toplumdan gerçekten dışlanmamalı. Yardım edilebilmeli. Her şeyden önemlisi iletişim kurulabilmeli. Yani yanına yaklaşmayıp işte hiç sanki o sizden değilmiş gibi bir bakış açısıyla bakarsanız eğer bir zaman sonra hakikaten Diyojenlerin insanlara karşı daha saldırgan olduğunu görebiliyorsunuz. Çünkü neden? Sürekli iteklenen, sürekli istenmeyen taraf olmak bir zaman sonra evet saldırıya yol açar ve bu bir savunma mekanizması ve çok normal. Bunu da normal karşılamıyoruz biz. O yüzden mümkün olduğunca ben toplumdan dışlanmalarından yana değilim. Çünkü hayatlarında sadelik ve basitlik ilkesi olduğu için Diyojen sendromuna sahipler. Sadelik ve basitlik ilkesiyle yaşıyorlar. Onlar için sokakta yatmanın bir problemi olmaz. Çöpün yanında uyumak sıkıntı değil. Çöpten yemek sıkıntı değil. Çöpü toplamak sıkıntı değil. Basit ve sade olmalı hayat. Eşya az olmalı. Kıyafetsiz de gezilebilir zaman zaman. Her zaman kıyafetle değil, her zaman kendimizi örtmemiz de gerekmez. Basitlik, sadelik olduğu gibi. O yüzden mümkünse klinik felsefe öncüsü Diyojen'in hayatını araştırmanızı, Diyojen sendromuna sahip yaşlıları gördüğünüz zaman da onlara gerçekten yardım edebilmek adına iletişim kurmanızı ve onları nöropsikiyatrik servislere yönlendirmenizi tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. En kısa zamanda yine yeniden burada görüşmek üzere.